Ağrı Dağı, kadim topraklar. Hazreti Nuh'un gemisinin bu dağın bir yerlerine oturduğu söylenir. Aynı zamanda Hazreti Yakup'un cenazesinin de eski ismiyle Ahura Vadisi, diğer adıyla da Cehennem Vadisi'nin derinliklerinde bir yerlere defnedildiği dilden dile konuşulur. Yaklaşık 2 yıl önce Ahura Vadisi'ne yukarıdan bakmıştık. Şimdi ise bu vadinin derinliklerine ilerleme vakti geldi. İlk amacımız Hazreti Yakup'un çeşmesini bulmak ve oradan su içmek. İkincisi ise bu vadinin en derinliklerindeki Ağrı Dağı'nın kuzey cephesi buzullarını ve morenlerini görmek. Yolumuz bir hayli uzun olduğu için ve bolca zamana da ihtiyacımız olduğu için bu faaliyeti kampta planladık. Şimdi çadır kurma zamanı. Ardından hemen yola koyulacağız. Dağ partnerim İmdat Aktı, yerel rehberimiz Yeni Doğan Köyü'nün sakinlerinden Mücahit Havas ve şahsım olmak üzere 3 kişiyiz. O kadar güzel bir yerde, o kadar güzel bir manzarayla karşı karşıyayım ki. Ya annesi şu kuzuyu sevmesi, böyle koklaması. Kuzunun küçüklüğü kaç günlük, 3 günlük falan mı bu? Bu sabah mı oldu? Vay be. Şu an Mayıs'ın tam ortalarındayız. Cehennem Deresi'nin sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Çadırlarımızı kurduk. Şu an yüksekliğimiz 2016 metre ve ben 4200 Cehennem Vadisi'nin orada kuzey tırmanışı yaptığım noktayı görünce çok duygulandım gerçekten. Rahmetli İskender Iğdır'ı buradan çok anıyorum. Çünkü 2000 yılındaki Atlas dergisinin grubu rahmetli Ulu Ocak, kendisi Kırgızistan'da 2003'te kaya tırmanışına vefat etmişti. Buradan onu da anıyorum. İskender Iğdır'ı da anıyorum. Yeni Doğan'dan tırmanıp ta zirveye kadar gitmişti. Kış tırmanışı yapmıştı. Ve bu yolu yürüyünce gerçekten de insan duygulanıyor. Bir Iğdırlı olarak da ben ayrı ayrı duygulanıyorum. Onur hocamızla ve 3 kişilik grubumuzda çok güzel bir yürüyüş bizi bekliyor şu an. Ben Mücahit Havas. Bu Yeni Doğan Köyü'nün yerlisiyim. Yaklaşık 10 gün önce burada hayvan otlatırken bu buz dağının ön tarafında patlama oldu. Buradan taş, çamur beraber suyla karıştığında dehşet verici bir şey oluyor. Ama bunun ön taraftan patlaması da köy halkının yani ciddi bir zararda bulunabilir. İnşallah kötü bir şey olmaz. Yürüyüş veya tırmanış yaptım herhangi bir yerde, ülkemizde. Beni en çok ürküten yer neresiydi biliyor musunuz? İşte bu Ahura Vadisi. Buranın öyle bir enerjisi var ki, öyle bir havası var ki nedense beni burası çok ürkütüyor. Yani dehşet verici bir yer bana göre. Aradaki yarıkları olsun, Ağrı Dağı'nın böyle merkezine doğru gidiyormuş hissiyatı olsun. Yani müthiş bir enerjisi var, öyle söyleyeyim, ve gerçekten de benim için ürkütücü. Burası Ağrı Dağı'nın pek bilinmeyen buzullarına ait bir moren. Morenler bilirsiniz böyle buzul hareketleriyle yavaş yavaş hareket ederler. Ama bu son yıllarda hareketini durdurmuş anladığım kadarıyla. Bu şekilde burada sabit duruyormuş. Zaten yapısına bakarsanız
Hani aşağıdan sürekli üzerinden malzemeler döküldüğünü, akıntılar yaptığını falan görebiliyorsunuz. Şimdi Ağrı Dağı'nın buzullarına doğru ilerleyeceğiz. Bakalım beni ürküttüğü kadar var mı? Ağrı Dağı manzarası müthiş. Aşağıda da dik bir vadi, dik bir yer. Dibi görünmüyor. Burası gerçekten müthiş bir yer ya. Yani şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten de beni ürküttüğü kadar var. O kadar sert bir coğrafya ki. Müthiş bir görüntü. Ağrı Dağı'nın heybeti olsun. İşte bu çevredeki derin vadiler, bu Ağrı Dağı'nın eriyen kar sularının yaratmış olduğu derin vadiler olsun. İnanılmaz bir manzara. Anlatamam. Şimdi Hazreti Yakup'un çeşmesine geldik. Hazreti Yakup'un çeşmesine biraz vakit geçirdikten sonra vadinin biraz daha derinliklerine ilerlemek istiyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel gidiyor. Şimdi Hazreti Yakup çeşmesine nihayet geldik. Yani inanın burayı Mücahit olmasaydı bulamazdık, yani öyle söyleyeyim. Güzel ki yani, çok şükür Hazreti Yakup çeşmesini de görmüş olduk. Hazreti Yakup'un mezarı da varmış. Ama nerede olduğu belli değilmiş. Belirsiz bir yer ama Hazreti Yakup'un Ahura Vadisi'nde bir yere defnedildiği, naaşının buralara defnedildiği biliniyor. Mezarının burada olduğu biliniyor ama nerede olduğu bilinmiyor. Hazreti Yakup'u bilirsiniz, Hazreti Yusuf'un babasıdır. Çok şükür ki Hazreti Yakup'un çeşmesinden de içmek nasipmiş diyelim. Şöyle bir daldırayım. Bakın ne kadar berrak su. İçinde daha önce içenlerden tas da kalmış. Serin ya, buz gibi. Çok da lezzetli. Gerçekten güzel bir suyu var. Ne diyeyim, nasip ya. Neyse, fazla işgal etmeyeyim çeşmeyi. Sırada bekleyenler var. Güzel değil mi suyu? Hafif sanki sodalı. Vallahi. Bana tadı öyle geldi, evet. Nedense. Değil mi? Evet. Sanki biraz soda tadı var. Biraz. Hı. Sodalı bu ya. Vay be. Ve mineral desteği de çok yüksektir. Tabii. Kesinlikle içilmesi lazım. İyi bir dalcıysanız bence ödülünüz bu olmalı. Burada da Yakup Çeşmesi civarında bir ağaç varmış. Şu aşağıda gördüğünüz ağaç. Buraya da eskiden dilek dilenir, çaput bağlanırmış. Çok ilginç ya. Yani şuradaki yarık da bu şekilde gidiyor Ağrı Dağı'na doğru. Ağrı Dağı'nın eriyen kar suları bu vadiyi şekillendiriyor. İşte karşımızda büyük Ağrı Dağı tüm heybetiyle.
Hazreti Yakup'un çeşmesinin yanında yaklaşık 15 dakika kadar mola verdikten sonra vadinin derinliklerine devam ediyoruz. Vay be. Buradaki taşın desene bakın, ne kadar ilginç.
Burası kum işte. Uhu! Müthiş! Tam Ağrı Dağı eteğindeyiz. Vallahi Ağrı Dağı eteklerinde uçan güvercin olsun. yine İmdat klasiğimiz çay ve İmdat'ın arkasında taş çığ bölgesi. Taşlar çığ şeklinde düşüyor bu şekilde. Az önce bir taş da yuvarlanıyordu. Müthiş bir şey. Ve Ağrı Dağı'na Ahura Vadisi'nden hiç bu kadar yakın olmamıştım ya. Kuzey cephesi. Müthiş bir olay ya. Yani ağzımdan ne kadar çok müthiş kelimesi çıktı bugün bilmiyorum, sayamadım ama sürekli kullandığım bir kelime oldu bugün ya. 5 saattir tırmanıyoruz. 5 saattir tırmanıyor muyuz? Aynen. Yani Mücahit olmasaydı biz bu noktalara kadar gelemezdik. Kendisine yeniden huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Yerel rehberimiz bizi bu noktaya kadar getirdi ama bu da yetmez bize. İnşallah ileri doğru da gideceğiz. Aynen. Şu anda morenin üzerindeyiz. Bastığımız yer böyle hafif hafif batıyor. Çünkü altımız buz, eriyen buzullarla dolu. Az önce bu buzuldan gelen suyu içtik. Bildiğiniz buz gibiydi zaten. Yaşandı. Akşam onunla bir de çorba yaptım mı tamamdır. Az önce şuradan aşağı yedik. İnanabiliyor musunuz? Evet. Yani şu buzulu görmek bile benim için müthiş bir olay. Yine müthiş kelimesini kullandım. Fevkaladenin fevkinde. Ağrı Dağı buzulları.
morenleri. Ağrı Dağı morenleri YouTube'da ilk defa izliyorsunuz. Sevgili izleyenlerimiz, her şey sizler için. Evet, siz hiç Ağrı Dağı'nın kuzey tarafındaki morenlerde yürümüş müydünüz? İnanması güç ama şimdi Ağrı Dağı buzullarını görüyoruz. Ağrı Dağı morenleri çok net olarak buradan açılmış, başlıyor yani görüntülerin güzelliği, buzulun kalitesi. Diğer yerlerde toprak altında. Morenin üzerinden yürüdük zaten ama toprağın altında kalmış. Yani şöyle örnek vereyim, bakın şurada birazcık açılma var. Her yerden taşlar düşüyor bu arada, taş sesleri geliyor. Ya mesela bunun gibi bazı yerlerden açılıyor. Erimeler yapıyor. Zaten bastığımız yer yumuşaktı. Ama şu manzara müthiş. Morenin, buzulun eridiğini görüyoruz. Şıkır şıkır akıyor. Ve şöyle bir şey var. Mesela akan su buradan kayaların arasında kayboluyor yeniden. Tekrar morene karışıyor. Çok farklı bir sistem var burada. Buzul sistemi var. Müthiş bir şey ya. Şuradan gelen su tekrar morene karışıyor. Evet, kuzey buzulları. Hani diğer taraflarda elbette çok buzul var. Zirve buzulları vesaire çok görüntülendi, çok kaydalındı ama bu Ahura Vadisi'nde kuzey buzullarını YouTube'da ilk yapmak bize nasip oldu. Buna da şükür diyorum. Ağrı Dağı da her zaman zirvesini göstermiyor. Ara ara böyle bulutlar geliyor gidiyor falan. Zirvesini biraz nazlanan bir dağ, nazlı bir dağ yani. Bu arada bu kaya oluşumları da çok çetin, çok sert. Yani buradaki coğrafyanın ne kadar sert, çetin olduğunu gösteriyor. Sivri sivri böyle aşınmış, sert, parçalanmış kayalar. Bakın şuradan taşlar düşmeye devam ediyor. Bu morenler böyle binlerce yılda, yüzyıllar boyunca böyle yavaş yavaş hareket eder. Vadi boyunca. Hani izleyerek hareketini göremezsiniz bunun. Böyle 10 yıllar sürer yani hareketleri.
Şimdi Mücahit Havas buranın yerel rehberi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ya bu noktaya kadar gelebileceğimi ben bilmiyordum gerçekten de. İstiyordum, gelmeyi çok istiyordum ama geldiğimi görmek beni çok çok sevindirdi. Daha da aşağı inmiyoruz çünkü buzullardan sürekli parçalar düşüyor, kayalar falan düşüyor ve tehlike arz ediyor. Aşağıdaki tehlikeye girmek istemiyoruz. Ya Mücahit, sana çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar getirdin. Ne demek, rica ederim. Yani gerçekten bugüne kadar buraya dağcı olarak kimse vadi içinden buraya kadar gelmedi. Gerçekten tebrik ediyorum ben sizi de. Yani bunu da beraber başarmış olduk. Yani bu da bir memnuniyet duyarım bundan da. Çok güzeldi, yani çok güzel geçti. Müthiş. Evet, müthiş. Bugün bu müthiş kelimesini çok kullandık. Yani gerçekten de tam yeri yani. Müthiş. Gerekmesi gereken bir yerdi. Güzeldi, yani çok güzeldi. Şimdi ben de özellikle Mücahit'e sordum. Yani bizden başka gelip çekim yapan oldu mu diye. Gerçekten Çünkü yani bugüne kadar herhangi bir dağcı vadi içinden buraya kadar gelmedi. Zorladık, bayağı zorladık ama başardık sonunda. Beraber gelebildik buraya. buzullardan ayrılış vaktimiz geldi. Çarşak arazide gidiyoruz. Bayağı zorlu bir rota. Vadinin diğer cephesinden döneceğiz. Diğer cephesinden. Ama önce ayakkabıma kaçan kumları çıkarmam lazım. Bakın, yukarıdan yuvarlanan, düşen taşların kayaya vurduğu darbeler bunlar. Buradaki kayalar hep darbeli. Burası heyelan bölgesi. Hatta şurada darbeler sonucu kırılmış, parçalanmış taşlar da var. Bakın, parça parça olmuş. Yukarıdan kaya bir vurduğu zaman mermi gibi düşüyor, mermi. Müthiş bir şey yani, güç. Bir de havalar ısınınca geçenlerde şu noktadan bir patlak vermiş. Bunun altı komple buzul. Permafrost gibi yani. Şey bu yani, moren. Yani hakikaten bu komple erirse, erime de hani logaritmik olarak artarsa gerçekten de biraz taşkınlara veya taşlı böyle çamurlu sellere neden olabilecek güçte. Şimdi Ağrı Dağı demişken 1840 yılındaki patlamasından ve bundan etkilenen Ahura köyünden söz etmezsek olmaz. 1840 yılında yaklaşık tahmini olarak, elbette o zamanlar ölçüm cihazları yok, 7.6 büyüklüğündeki bir depremle beraber hem bir volkanik patlama, hem piroklastik akıntı, hem de Ağrı buzullarının ve oradaki kütlenin harekete geçmesiyle lahar ve çamur akıntısıyla Ahura köyü tamamen yok oldu ve tarih sahnesinden silinmişti. Aynı yere Yenidoğan köyü kuruldu. Günümüzdeki Cumhuriyet dönemindeki bizim ziyaret etmiş olduğumuz Yenidoğan köyü. 1 Temmuz ayıydı 1840 yılında. Bu patlama sonucu toplamda bütün çevrede 10.000 kişi hayatını kaybetmişti. Ahura köyünden de ve Manastır'dan ve Rus birliğinden yaklaşık toplamda 1900 kişi de hayatını kaybettiği bilgiler arasında. Ayrıca ilginç bir bilgi var ki,
Bu patlama sonucunda bütün bir akıntı Aras Nehri'ne kadar ulaşıyor. Aras Nehri de patlamanın tam istikametinde ve Aras Nehri'nin de 3 gün boyunca akışını durdurmasına neden olmuş. Böyle de enteresan bir bilgi var. Ağrı Dağı şu anda çok aktif olarak görünmüyor ama elbette ki aktif volkan statüsünde, çünkü son 10.000 yılda patlayan, yani Halosen döneminde patlayan her volkan aktif olarak kabul ediliyor. Ve elbette yakın dönemde de 1840 yılında da faaliyet gösterdiği için de aktif volkan sınıfında, ama şu anda volkanik ve sismik bir faaliyet gözlenmiyor. Daha doğrusu ölçüm istasyonları da yok benim bildiğim. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Ağrı Dağı patlaması ile ilgili linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım. İzlemenizi de isterim. Şimdi yine bunu Mücahit bize göstermeseydi biz bunları göremezdik. Çünkü uzaktan görmesi, seçmesi çok zor. Burada kaya üzerinde haçlar var. İnsan boyunun ulaşabileceği yüksekliğin üzerinde yapılmış. Elbette her görülen böyle tarihi eserde olduğu gibi burada da bir define bulma umuduyla kazmışlar. Burada da bir kazı gerçekleştirilmiş. Ne bulacaklarsa. Faaliyetimizi bitirdik. Saat 10.30'da başladığımız faaliyetimize yaklaşık 6'da bitirdik. Kaç oluyor? 7,5 saatimiz oluyor. Çok iyi. Toplam 858 metre yükselmişiz. 2250 de kilokalori harcamışız. Bu bizim için çok çok iyi bir şey. 19.184 de adım sayımız var. Bu benim saatimden çıkan veriler işte. Ama şu manzaraya baktığımız zaman sabah hava kapalıydı. Şu an açık. Ahura Vadisi gerçekten bizi sürprizlerle karşılıyor. Şimdi çok güzel bir macera bitti. Bizi çok güzel bir macera daha bekliyor. Benim çadırımla beraber sabahlayacağız inşallah. Bakalım bizi ne güzel Ermenistan ışıkları bekliyor. Bakalım. Çok teşekkürler. Sabahleyin muhteşem bir enerjiyle başladığımız yürüyüşümüzü şimdi akşamleyin çok güzel bir manzarada bitiriyoruz. Ağzımdan dikkat ederseniz çok fazla müthiş kelimesi çıktı. Bunlar gerçekten de yerini hak ediyordu. Öyle düşünüyorum. Şu manzaraya da bakar mısınız Ağrı Dağı'na? 2 sene önce buraya geldiğimizde imdatla yukarıdaki yoldan bir tırmanma deneyişi yapmıştık. Ama vaktimiz çok dardı. Yağmurda yakalanmıştık. Demiştik ki buraya tekrar geliriz. O zaman yıl 2023'tü. Şimdi oldu 2025, aylardan Mayıs. Nihayet Ahura Vadisi'nin sonunu görebildik. Buzullara kadar ulaşabildik. Daha fazla gidilir miydi? Gidilirdi ama o buzullardan sonra atacağınız her adım sizin için risk. Çünkü görüyoruz yukarılardan sürekli taşlar yuvarlanıyor. Buzlardan bir şeyler yuvarlanıyor. Üstelik coğrafya çok sertleşiyor. Ayak burkulması, düşme, kayma gibi sakatlıklar da meydana gelebilir. Bu konuda da uyarılarımı yapayım. Bu arada bir hatırlatma. Mücahit Havas burasının yerel rehberi. Vadiyi bize o götürdü. İşte Yakup'un çeşmesini gördük. Hepsine Mücahit Havas götürdü. İletişim bilgilerini de ekleyeceğim. Kendisiyle iletişime geçip buraları keşif yapabilirsiniz. Yalnız tek bir ricam var. Mücahit'i üzmeyin. Ben Mücahit kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beraber bu yolları adımladığımız, daha doğrusu pek çok yolu adımladığımız İmdat Aktı'ya da teşekkürlerimi huzurlarınızda iletiyorum. Aynı zamanda videolarımıza değer katan bir büyüğümüz var. Fikri Aslan Kocaeli hocamız. Gerçekten hani verdiği bilgilerle, bize verdiği motivasyonla bizi bayağı destekliyor. Kendisine buradan da teşekkürlerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ve siz değerli izleyenlerimize de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle derken videomuzun da henüz tam olarak bitmediğini de söylemek istiyorum. Şimdi burada kamp yapacağız. Kamp görüntüleriyle bu gezimizi de bitiriyoruz diyorum. Görüşmek üzere. Dağlarla ve doğayla kalın. Aynı Hindistan cevizi nasıl parçalanır gibi. Çok iyi değil mi ya? Şu ışın güzelliğine bak ya. Likya yolu kamplarından Ağrı Dağı kuzey tarafı. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Şu an saatimiz 9'a 5 var. Akşam tabii ki. Onur hocamızla beraber kamptan Ermenistan ışıklarını görmeye geldik. Şu an çok güzel bir manzara bizi bekliyor. İnanır mısın, şu an Ahura Vadisi'nin tam dibindeyiz. Size anlatmak istediğim bir Iğdırlı olarak sarı ışıklar Türkiye'nin, beyaz ışıklar ise Ermenistan'ın. Beyaz olmasının sebebi Metsabor nükleer santralinin etkisiyle.
tam sınır boyunu belirtiyor. Aras Nehri'ni buradan göremiyorsun ama Aras Nehri'nin hangi iki uçta olduğunu da görebiliyorsun. Sarıyla beyaz arasında. Çok iyi bir ayrıntı gerçekten. Teşekkürler, iyi akşamlar.